Sen araba aldın diye hayvanı niye öldürüyorsun? Ben anlamadım ki ya. Oha 115 olmuş. Hiç hatırlamıyorum böyle bir hıza çıktığımı. Hadi 120 yapalım. Şikandan şikana attım. Diz koydum, omuz koydum. Aha at. Ulan uzaktan at sanmıştım, sevindiydim. Beyaz yaka dediğin işinin büyük çoğunluğu sunum yapmaktır. Yanlış yaptık ya. Motorculuğun ruhuna ters, gördün mü? Ayıp. Yıpratma kendini bu kadarcık Targancığım. Bu kadar yıpratma kendini. Kaç senelik megastarımızsın. Bugün ilk defa bir demir göt denemesi yapacağım. İlk uzunumsu yoluma çıkıyorum. Hedef Çilingöz. Çilingöz her ne kadar İstanbul'un içinde de olsa bulunduğum yere 110 kilometre. Değil mi? 115 kilometre. Biraz önce tarihe notu düştüm. 2 saat gösteriyor diye. Şimdi bakacağız vardığımızda ne kadar sürmüş olacak. Rotayı bayağı uzun süredir planlıyorum. Hatta geçen hafta çıkacaktım. Fakat İstanbul'a 100 yılın yağmuru yağdı. İnsanlar perişan oldu. Ben de evden çıkamadım. Bakalım. Bu haftaya kalması sayesinde biraz daha optimize ettim rotayı ama sonuna kadar gidemezsem bile öyle bir ihtimal olduğunu da düşünüyorum. Yorulacağım gibi bir ihtimal. Yorulabilirim. Tamamlamak istiyorum. Bakalım. 30 dereceyi vurdu. Böyle gidersek rahatsız olmam. Mikrofonla ilgili düzeltmeyi yaptıktan sonra umuyorum bu rüzgarlar kayda girmiyordur. Birazcık kaldırayım bakayım. Gövdeme gelmesin. Heh, böyle iyi. Daha az rüzgar alacağını tahmin ediyorum. 500 metre sonra sağdan diyor. Ne diyor? Rami Edirne kapı mı? Aynaları biraz yukarı çekmişim. Şöyle uzanmam gerekiyor. Neyse ki öbür küçük aynalar var. Onlar gösteriyor arkayı full. Evet, aynaları biraz yukarı kaldırmışım. Adamlar yolu bütün kapatmış ya. İnşaat yapıyoruz. Yol lazım. Abi plakaya kan sürmüş. Sen araba aldın diye hayvanı niye öldürüyorsun? Ben anlamadım ki ya. Kurban ettik onu biz. Niye kurban ediyorsunuz oğlum? Vahşi misiniz? Çok garip bir şey yani. Adet mi, örf mü, gelenek mi, neyse bu. Biz araba aldık, evet. İnsanlara yemek dağıtıyoruz ki gözleri kalmasın. Yemek verdin sen, araba vermedin ki. Ben araba istediğim için nazar değdireceğim ben buna belki. Araba da veremeyeceğine göre o zaman yapma işte, öldürme. Oha 115 olmuş. Hiç hatırlamıyorum böyle bir hıza çıktığımı. Hadi 120 yapalım. Evet. Gidiyor nalet. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Uzun yola da gidilirmiş. Tamam. Keyiflendim lan, ver bir sigara içeyim. Sanki sigara içermiş gibi. O zaman ADV 360 için 360 ne lan? ADV 350 için
Sonraki seneleri bekleyebiliriz. Güzel rengi gelsin. Ben de o sırada bir bütçe oluşturayım yavaştan. Gelince şey yaparız. Nasıl olsa buraya 360 kamera içinde kol taktık. Ne kadar çekecek bilmiyorum ama biraz böyle dev gibi duracağım sanki. Öyle hissediyorum. Fazla mı açıldık? Biraz içeri. İstanbul'un tarım arazileri. Rüzgar kulağın hakkından geliyor. O tıkaçlardan almak lazım. Çok rüzgar var. Şunu kapatırsam ne olur? Biraz böyle deneyelim. Çatalca 21. Ben Çatalca'ya gitmiyorum ama ben Çilingoz'a gidiyorum. Evet. Arnavutköy Belediyesi sahipsiz hayvan bakım evi. Evin kendini göremedik ama ortam orası. Bunlar sahipsiz hayvanlar mı oğlum? Bunlar inek minek lan. Gerçi onların da sahibi yoksa sahipsizdir. Range yolda kalmış. Şaşırdık mı? Ucuz mafya arabası. Ne kadar oldu? 10 dakika daha atmış. Yolun hakkını vermiyor muyuz galiba? Bence motorla yolun hakkı bu kadar verilir. Keyifle yani. Yoksa şikandan şikana aktım. Diz koydum, omuz koydum. Değil. O pistin hakkı. Yolun hakkı bu. Lan trafikte olmayınca ne kadar keyifli gidiyorsun ya. Boş yol, birkaç tane araç ve sen. Araya girdim, ışık yandı, bilmem ne yok. Göz alabildiğine tarım arazisi. Vallahi iyi. Evet. Yavaşlayınca, trafik sıkışınca... Ulan biraz önce söyledim ha. Şom ağzıma dedim ki trafik olmayınca, yol akınca ne güzel gidiliyor, ne kadar keyifli. Ağzımdaymış ya. Hemen bitti. Çanakça, Çatalca, Çanakça. Araların ağzıma girme telaşı. Hiçbirisi başarılı olamadı henüz. Osmanlı Market. Bak Çağdaş Market işte bu. Ne Osmanlısı? Çağdaş olamadığı için geri kalıp yıkılmadı mı zaten? Herkes koşturuyor şimdi. Hadi bakalım. Birdir bir. Onu da geç. Allah'ın öküzü. Allah'ın öküzü. Fırla oradan. Camış. Yollar biraz daha keyifli bir hal aldı. Biraz da azalsak yolda. Sadece ben kalsam daha bir nefis olacak. Aha at. Ama heykel olan at. Galiba sanırım herhalde. Evet. Ulan uzaktan at sanmıştım, sevindiydim. At göreceğiz diye. Hiç görmediğimiz bir şey değil tabi. Çiftlik durağı, burada çiftlik varmış. Sıcak böğrüme işlemeye başladı ya. Benim biraz daha hızlı gitmem lazım. Önümü göremiyorum. Sollama yapacak kadar. Bak geliyor. Beş dakika geride. Süper. Dönüp gideyim bari. Evet, önde bir tane ağır makine, iş makinesi var. Hepimiz arkasına tesbih gibi dizildik. O gitmeden gidemeyeceğimiz için. Sollama imkanı da olmadığı için. Çok iyi. Farming simülatör. Arkadaş bu nedir ya? Bir şekilde gitmemiz lazım. Yanarız. Ciddi manada sıcaktan yanarız. O garip aleti geçmedikçe, o bildiğimiz bir farming simülatör bir şeysi. Onu geçmedikçe böyle sıkıntı yaşarız. Baksana ne iki lan bu.
Evet, bir tanesini atlattık. Diğeri var. Amarok gidiyor oraya. Ben de giderim. Amarok kadar ben de giderim. İtfaiye, itfaiye. Orman diyordu ama. Çok iyi buralar. Kurbanlık kesim yeri. Kokudan anlaşıldı zaten. Kokudan anlaşıldı. Burası dedi kurbanlık kesim yeri dedi koku. Tabela olmasa da anlardık. Şöyle bir durum paylaşacağım. Beyaz yaka dediğinin işinin büyük çoğunluğu aslında bak gördün mü? Bunu söyleyecektim zaten. Beyaz yaka dediğinin işinin büyük çoğunluğu sunum yapmaktır. İşte ekibe sunum yapar. İşlerin raporunu yöneticilere sunum yapar. Müşterilere sunum yapar. Yapar da yapar. Sürekli sunum yapar. Sürekli sunum hazırlar. Böyle geçer günü. Da tabii akıcı konuşmak, anlatmak, işi ne kadar iyi biliyorsan bil, herkesin kolayca yapabildiği bir şey değil. Ben bol bol diyorum. Siz duymuyorsunuz videolarda çünkü e'li kısımları kesiyorum. Çok fazla diyorum. Çoğu insan da der zaten. Benim dediğim gibi şeklinde demez de söylerken gibi. Yani konuşurken e'ler. Ben e'liyorum. Düzeltmeye çalışıyorum, zor. Bir de bir şey fark ettim. Aslında var abi. Aslında diye bir kelime var. Aslında. Şöyle başlıyorlar. Aslında biz bu geliştirmeyi yaparken müşterilerimizin aslında en çok neleri kullandığını düşünerek planlamalarımızı yaptık. Aslında daha önce böyle değildi. Aslında ekip arkadaşlarımız bunu yaparken hıza önem verdi. Abi bu bir de şey gibi. Bir ara duymuyordum bu aslındaları. Hani sürekli tekrar eden bir ses vardır kapıdan dışarıdan, yani sokaktan falan bir ses geliyordur. Böyle ritmik bir ses. Ritmik sesler moral bozar ya. Dikkat dağıtır, sinir bozar. İşte damlayan musluk gece yarısı. Sen onu bazen duymazsın o ritmik sesi. Çünkü bilinçaltın, yani beynin onu arkaya atmıştır. Senin için önemli bir şey olmadığı için rahatsız etmesi yerine duymuyorsun, duymazsın. Filtreler onu beyin. Abi ben bu aslındayı duymuyordum. Sonra bir kere dikkatimi çekti. Ne çok aslında diyorlar bunlar falan diye. Artık her aslında denildiğinde rast gelmiştirsiniz. Böyle kedilere tikleyen bir ses falan, metronomun yanına falan koyduğun zaman hayvanı böyle her tikte irkilir ya. Her aslında denildiğinde irkilmeye başladım. Çok zorlanıyorum. Bunu nasıl unutacağım bilmiyorum. Takılmamayı nasıl bir daha eskisi gibi halime döneceğim bilmiyorum. Benim için büyük problem olmaya başladı. Şimdi gidip iş arkadaşına veya sunum yapan kişiye sürekli aslında diyorsun deme diyemezsin. Çünkü bu sefer o da farkında değil zaten söylerken. Sen bunu söylersen feedback olarak yapıcı eleştiri bilmem ne falan filan, neyin arkasına saklanırsan saklan. Böyle bir feedback'i verdiğin andan itibaren o her aslında dediğinde morali bozulacak.
bunu da yapmaman lazım. Etik değil. Yani kaba bir şey. Nasıl çözeceğim bilmiyorum. Benim kendi içimde çözmem gerekiyor. Duyma aslındaları diye. Ama bu motivasyonu kazanamıyorum. Abi bana bir ne olur sal beni. Hah. Teşekkür ederim. Yoksa gidemiyorsun yani. Ne yapalım biz seninle? Bu aslında meselesi böyle. Nasıl çözülür? Hiçbir fikrim yok. Ulan o adama bir baksa mıydık neymiş derdi. Gerçi yanımda hiçbir ekipman, alet, edevat bir şey de yok ama lastiği patlamışsa şişirebiliriz ya. Çok saçma bir yerdeyim. Buradan da dönemem. Yanlış yaptık ya. Motorculuğun ruhuna ters, gördün mü? Ayıp. Niye adama yardım etmiyorsun? Mübarek. Geç gördüm. Ve o kadar da motorcu olamamışım. Ayıp bana. Diyeceksin ki geri dönebilirsin. Yollar çok virajlı. Dönmekte tehlike olur mu? Bilmiyorum ki ya. Hala ikilemdeyim, muallaktayım. Bir diğer kısa konum Tarkan'ın iyimserliği. Bildiğimiz Tarkan, hiperstar, megastar, süperstar Tarkan. Adam şarkısında ayda yılda bir olsa da muhakkak ara diyor. Azıcık zamanından ayır da ara diyor. Ya aslında yalvarıyor. Yani ara diyor, tamam mı? Yani ara da ara, Müslüman değil misin, ara ya. Öldün mü kaldın mı bir sor diyor ya. Çaresiz aslında. Aslında dedim, farkında mısın? Neyse. Çok çaresiz. Ayda yılda bir de olsa diyor benim için okey diyor. Ara diyor ya. Öldüm mü diyor, kaldım mı, haberin bile yok diyor. Bu mudur diyor yani bunca yılın. Yalvarıyor. Sonra diyor ki beni diyor kalbine yaz, unutma. Lan oğlum, yalvarıyorsun ya arasın diye, aramıyor bile seni ya. Niye yazacak kalbine? O kalpte başka bir şey yazıyordur. Güzel şarkı ama yani çok mantıklı değil. Tabi seven insanların, özellikle severek ayrılmışsa böyle garip şeyler oluyor. Karşısındakinin de hala aynı duyguları beslediğini ama işte şimdilik böyle yaptığını falan düşünebiliyorlar. Garip bir ruh hali. Terk etmiş babacım, bitmiş artık. Aramıyor bak. Kim bilir ne yapıyor şu anda. Belki başka biri var. Belki biraz kafasını dinlemek istiyor. Yıpratma kendini bu kadarcık Targancığım. Bu kadar yıpratma kendini. Bak kaç senelik megastarımızsın. Yazık sana. Şarkı güzel. Dinliyoruz. Eyvallah. Ama yapma. Düşündüğümden sert bir virajmış. Birazcık virajlara geldik, iyi mi? Neyse. Zaten dik duruyordum. Frenlere asılmam motoru dikleştirmeye sebep olmadı. Şu önümdeki ekrana baksam bundan hani virajın ne kadar dik olabileceğini tahminleyebilirim. Ama diyor ki çemberin etrafında dön diyor. Kimse de yok. Gelen giden yok, dönerim. Ormanlı, Karacaköy, Yalıköy hepsi burada. Bir yol giderek 3 köy ziyaret edebilirsin. Böyle bir imkan var. Bence buralara gelin. Şu motoru alalı. Yani Kasım'da almıştım. 30 Ekim miydi? Öyle bir şey işte. Yani Ekim'in son günü satın alımını yaptım. Kasım'ın ilk haftası da artık sahibi oldum. Şu motoru aldım beli.
Aldığımdan pirinç tarlası mı burası? Ne deniyordu ona? Çeltik. Abi bir şey sarkıyor ya. Neyse bunlar çeltik tarlası. Ne diyorduk? Şu motoru aldığımdan beri süre olarak çok mühim değil. Çok daha kısa sürede çok daha fazla yol yapan insanlar var. O yüzden yol olarak söyleyeceğim. 1100-1200 kilometreden beri ilk defa bu kadar motor kullanıyorum şeklinde hissediyorum ya. İlk defa bu kadar kullanmaktan keyif alarak kullanıyorum. Çünkü öncesinde bir iki defa gezmeye çıktım. Gezdiğim yerler işte Bakırköy'den sahil yoluna çık, Karaköy'e doğru git, Beşiktaş'a kadar git falan filan şeklindeydi. İşte ne bileyim ne oranın adı? Adını unuttum. Çok komik. Çamlıca yahu. İşte Çamlıca'ya çık. Beykoz'a doğru git yine. Ki bir önceki videom galiba o. Kuleli Askeri Lisesi'nin oraları falan. Tam oralar güzel. Görüntü olarak görmek için. Ama sürmek için bu rota harika oldu. Az çok tahmin ediyordum zaten rotayı. Hep böyle olsun yol. Niye böyle olmuyor? Bunun nesi var yani? Bu olabilen bir yol. Neydi o? Hız sabitleme vardı değil mi? Cruise kontrol müydü onun adı? Olsa bak tam yoluymuş burası. Sabitle baba. Sal kendine gitsin. Bilek şov yapma. Teyzenin kucağında bebek de var ha. Bayağı gidiyor. Çok iyi. Ana kucağı dedikleri o şeyden almış. Bebeği oturtmuş. Çok çok iyi. Buralarda yeri zaten o tarz araçların bence. Bugüne has bir durum mu bilmiyorum. Sakin de. Bir yerde şu adamı geçmem lazım. Sıktı artık. Abi ne yapıyorsun ya? O kadar değil ya. Ferrari mi anasını satayım o ya? Allah Allah. 40 tane taklattı ya. Bir tane tümsekten geçeceğim diye.